Herkese merhaba, Üroloji uzmanı Ömer Erdem. En etkili sertleşme sorunu ilaçları hangileridir? Videomuzun konusu bu. Arkadaşlar, en etkili sertleşme sorunu ilacı hastanın durumuna göre değişiyor. Hastanın eğer sertleşme sorunu hafif derecede ise ve spontan olarak, yani kafasına geldiği anda, düşündüğü anda cinsel ilişkiye girmek istiyorsa tabii ki en iyi ilaç onun için 5 mg'lık tadalafil olacaktır. Ama diyelim ki ileri derecede bir sertleşme sorunu olan bir hasta var. Zaten 5 mg kullanmış, yeterli cevabı alamamış. İlişki sayısı, sıklığı az ve planlı ilişkiye girebilecek bir hasta için ise en iyi ilaç yani sildenafil, yani Viagra olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ya da mesela hafta sonu ilişkiye gireceksiniz. Bütün hafta sonu ilaç, sadece bir tane ilaç kullanmak istiyorsunuz. O hastalar için de en iyi ilaç 20 mg'lık tadalafil olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kişinin durumuna göre değişiyor aslında en iyi ilaç. Şu an sonuç olarak iki tane molekül var baktığınızda. Birisi sildenafil, yani Viagra'nın etken maddesi. Birisi de tadalafil, yani Cialis'in etken maddesi. Tabi bunların birçok muadili var, jeneriği var, başka markalar altında. Bunlar da oldukça etkili. Tabi bir de aktarlarda satılan, içinde Viagra tozu, sildenafil tozu, etken maddesi olan macunlar var arkadaşlar. Bunlar da etkili ama dozları belli değil. Kimin partide çok yüksek doz alıyor hasta, kimin partide de düşük doz aldığını söylemek lazım. Bir de bitkiseller var arkadaşlar. Tabii ki bitkisel ürünlerde, gerçek bitkisel ürünlerde, yani etkisi hızlı başlamayan ürünlerde tabii ki Viagra ya da işte bir Cialis gibi hızlı bir cevap alamazsınız arkadaşlar. Böyle bir şey beklemeyin. Ama cinsel sağlığınız için tabii ki yardımcı olur, faydası olur. Güncel literatürde hakkında en çok bilimsel yayın yapılmış, Türkiye'de yasa olarak satılması uygun olan bitkiseller hangileri arkadaşlar? Epimedium, Maca, Tribulus terretris, Cemerotu, safran ve Ginkgo biloba. Bunların çok yayını var arkadaşlar. Binlerce yayını var gerçekten. Onun dışında kullandığınız o bitkisel ekstraktın içerisinde vitaminler olması gerekiyor ve mineraller olması gerekiyor arkadaşlar. Vitaminlerden en önemli olan C vitamini. Yaklaşık 500 gram, 1000 gram alındığı zaman vücudun antioksidan kapasitesini arttırıyor. Toksik maddenin atılmasını sağlıyor. Eğer sigara içen bir kişiyseniz C vitamini günlük tüketmenin çok faydasını görürsünüz. Cinsel sağlığınıza mutlaka etkisi oluyor. Toplumumuzda en çok B12, folik asit ve D vitamini çok eksik arkadaşlar. Gene kullandığınız bitkisel ekstraktın içerisinde D vitamini olması çok önemli. Çinko olması çok önemli. E vitamini olması çok önemli arkadaşlar. Bunlar bir zincirin, cinsellik için bir zincirin halkası gibi. Mesela hastanın her şeyi çok iyi ama folik asiti bazen çok düşük oluyor arkadaşlar. Folik asit neyde var? Yumurtada var mesela. Yumurta, mesela geçen de bir hasta geldi. Folik asiti 4'lerde 5'lerde. Ben günde 5 tane yumurta yiyorum diyor. Folik asit yumurtada var. Ama ne yapıyor? Omlet tarzında yiyor. Olmuyor tabii. Omlet tarzında yediği zaman vitaminlerin yapısı bozuluyor arkadaşlar. Az pişmiş kıvamda yenilmesi de, omlet tarzında yenilmesi yumurtanın çok fark ettiriyor arkadaşlar. İkisi birbirinden çok farklı bir şey. Bitkisel ekstraklarla yine kullanabiliriz diye çok soranlar oluyor arkadaşlar. Bunun için bir ürün çıkarttık zaten. Daha önceden de bazı videolarda gösterdim. Ade Limited Edition diye. Bu anlattıklarımın hepsi var içerisinde. Bu ürünü oluşturalı uzun zaman oldu. Linkine açıklamaya koyacağım. Oradan isterseniz ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki bir bitkisel ekstraktan hiçbir zaman bir tadalafil gibi, bir sildenafil gibi cevap beklemek doğru değil arkadaşlar. Bu sadece cinsel sağlığınızı destekleyici amaçlı bir takviye edici gıda. Bitkisel ekstraklardan testosteron ne kadar artar diye soruyor bazen arkadaşlar. Arkadaşlar, testosteron artmasından ziyade mevcut testosteronun da hücrelerde çalışması da çok önemli. Mevcut testosteronun androjen reseptörlerine gidip uyarması ve androjen reseptörünü uyardıktan sonra o reseptörün o hücre içerisinde değişiklikleri yapabilmesi için materyallere de ihtiyacı var. Yani mesela dedik ya, folik asit gibi, B12 gibi, D vitamini gibi, çinko gibi, bunlar hep reseptör uyarıldıktan sonra kullanılan maddeler arkadaşlar. Yani her hücre kullanıyor bunları. Bunların eksikliğinde sıkıntı oluyor. Genç arkadaşlarda özellikle hazır gıda tüketimi çok yüksek, sebze tüketimi çok az, yeşillik tüketimi çok az arkadaşlar.
kolay değil gerçekten. Yani bekar olan bir insan için eve gidip de sebze yemeği hazırlaması, yeşillik tüketmesi çok zor. Bir telefon açıp işte hamburger, lahmacun, pide ya da makarna pişirip haşlamak çok daha kolay açıkçası. Şimdi mideniz doluyor, karnınız doyuyor ama hücreleriniz aç kalıyor arkadaşlar. Öyle bir gerçek var. Hani bu kalıyor derken benim için de geçerli sonuçta. Ama bu da bir gerçek. Baktığınızda ertesi güne daha yorgun uyanıyorsunuz. Gün içerisinde daha çabuk yoruluyorsunuz. Piliniz bitiyor yani baktığında. Mesela smoothie hazırlanabilir. Meyvelerden, kırmızı meyvelerden smoothie hazırlanabilir gene. Pancar, nar, soğan, limon ya da havuç gibi bunların suyu sıkıp içilebilir arkadaşlar. Oldukça faydalı. Lif tüketimini gene keza arttırmak çok faydalı. Daha önceden başka bir video hazırlamıştım. Testosteron seviyesini arttırmak ve cinsel sağlığı desteklemek için Akdeniz diyeti ile ilgili bir çalışma vardı. O videoda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani cinsel sağlık için en uygun diyetin hangisi olduğunu. Akdeniz diyetiydi. O videoyu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. O videoda oldukça başarılıydı. Genel olarak bu şekilde cinsel sağlığa iyi gelecek en iyi ilaçlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.